Merhaba. Daha önceki videoda anlattığım ve biraz karışık gelen o biyokimyasal sistemi anlatmak istiyorum. Çünkü bu bahsettikleri sitokin fırtınası var ya, tamamen onunla alakalı bir şey esasında. Yani o sitokin fırtınası ne demek, ne oluyor konusu. Şimdi konumuz virüsün akciğere geldiği zaman, akciğer epiteline geldiği zaman. Akciğer dediğimiz şey bir üzüm salkımı düşünün. O salkım ana boruları gibi olsun o sapı. Ucunda da baloncuklar var ve o böyle tekrardan dallanarak devam ediyor. İşte o yuvarlak keselerin içine girebilmesi gerekiyor. Onların üstündeki hücrelerin üstündeki o reseptöre bağlanarak içeri giriyor ya. Şimdi akciğerdeki savunmayı en çok yapan şey, yani bizim elimizdeki en büyük güç şu anda, yani ön sırada number one durumda olan alveoler makrofajlar. Alveol, nefes aldığımız küçük kesecikler. Makrofaj onun içindeki saldırı cevabı. Yani ilk saldırıda, yani ilk gelen yabancıya saldıracak ekip. Bizim işimiz alveoler makrofajlarla. Çünkü onlar öyle bir ayar yapabilmeli ki hem gelene ön cevabı verebilmeliyiz saldırı olarak, hem de geri kalan hücrelere o gelen hakkında fikir verip bağışıklık yanıtını da hazırlamaya yönelik bir sinyal verebilmeli. Yani bir sürü işi aslında ilk etapta o yapıyor. Şimdi bu şeye geleceğiz ya, stokin fırtınası ne demek diye. Şimdi normalde alveolden bahsediyoruz ama makrofajın karşısına bir ajan geldiği zaman ona karşı yapacağı saldırılar bu sitokinler aracılığı olsa bile aslında kullandığı uç silah aynı. Serbest radikalleri kullanıyor. Şimdi sitokin dediğinde mesela interleukin 1'in adı geçiyor, 2'nin adı geçiyor. Mesela interferonlar, özellikle virüsler için, bunların isimleri geçmiş olsa bile bunlar bir aracı, medyatör. Bunların da en ucunda yaptığı şey aslında en son ajanın üzerine serbest radikal göndermek. Yani onun elektronlarını çalmaya çalışmak, öyle söyleyeyim. En moleküler düzeyde olan şey o. Bizim bu saldırı ajanlarımız, sitokinler aracılı da olsa nereden yapılıyor? İki şeyden yapılıyor. Bir, nefes alıyoruz. Normalde bu nefes hücrelere gittiğinde, hücre içerisinde, değil mi, o mitokondriyal sistemde elektron transport zincirinden geçip ATP olacak enerjimiz. O yolağı durduruyor, o yolağı hafifletiyor ve enerji elde etmek yerine o yolaktaki serbest radikal üretimini artırıyor. Yani onları serbest radikal olarak kullanıyor. Yani normalde bizim de yaşlandıkça, hastalandıkça nefes aldığımız oksijeni enerji üretmek yerine kullanamayıp serbest radikal kaçağını arttırmak tarafına yöneldiğimizi hatırlayalım. Bunun bütün hastalıkların genel sebebi ve yaşlanma sürecinin kendisi olduğunu anlayalım. Bu uzun vadede olan şeyi minik ajan geldiği zaman, ajan burada virüs, hızlandırıyor ve enerji yerine ondan silah üretmeyi tercih ediyor. Bu silahlar o an için lazım. Çünkü onu yok etmesi lazım. Bir, aldığımız oksijen serbest radikalleri üretim yolağına gidiyor makrofajlar. İkincisi ne yapıyor? Daha doğrusu hücre de bunu yapıyor. İkincisi ne yapıyor makrofajlar? Makrofajlar nitrik oksit üretiyor. Nitrik oksit NO ile yazılan bir gaz. Bu gaz çok kolay her yere difüz eden, anında beyne, damarlara, her yere geçebilen, zaten vücutta olan, damarı genişleten, işte oksijenlenmeyi sağlayan, gene ne kadar olduğunun ayarının önemli olduğu bir dengesi var onun, bir gaz. Ama farklı yerlerde üretiliyor. Eğer damarda üretilirse bu damar sağlığı için iyi bir şey. Üretilmezse, değil mi, hipertansiyon vesaire oluyor. Ama makrofajın içinde üretileni ayrı bir durum. Makrofajın içerisinde üretilen nitrik oksidin amacı, az önce bahsettiğim oksijenden üretilmiş serbest radikaller vardı ya, onlardan da birini alıp bu gazla birleştirip duble öldürücü başka bir daha güçlü serbest radikal yapmak. Peroksinitritler deniyor ona. Yani makrofajlar hem nitrik oksitten serbest radikal yapıyor, hem biz oksijen üstünden bütün hücre içerisinde serbest radikal yapabiliyoruz. Ne yapıyor bunlarla? Karşı tarafa saldırıyor. Karşı taraf virüs. Şimdi normalde bu olurken, aslında bizim vücudumuz içinde tümör hücresi olduğunda da aynı şeyi yapıyor vücut. Normalde bu olurken
ajana saldırdıktan sonra ortalığın temizlenmesi lazım. Sitokin fırtınası dediği şey ortalığın temizlenememiş hali. Neden temizlenemiyor? Başka hastalık varsa, temizlikçiler harcandıysa, yaşlılığın kendisi zaten o temizlikçilerin azalması yönünde yazan bir şey, değil mi? Normalde nasıl temizleniyor? Genç olanlarda, sağlıklı olanlarda diye bahsediyoruz. Bir olay vuku bulduğunda, inflamatuar bir olay vuku bulduğunda o sitokinlerin artıklarının ortadan temizlenmesi için temizlikçi bir sistem var. Başta glutatyon, işte vitamin C onun yardımcısı, vitamin E onun yardımcısı, selenyum onun yardımcısı, vitamin D aynı sistemin içerisinde, bütün yediğimiz morlar vesaire aynı sistemin içerisinde. Bunların hepsi o temizliği sağlıyor. Şimdi temizlik derken oksidasyon, redüksiyon gibi düşünelim. Vücut bu saldırıyı yaptığı zaman elektronunu kaybediyor. Çünkü karşı tarafa saldırması gerekiyor. Tamam mı? Karşı tarafla bir elektron alışverişi oluyor aslında. Dolayısıyla tekrardan redükte olması lazım. Vücudu temizleyen sistem elektron kaybettiği zaman okside oluyor. Tekrar elektron bulması lazım. Vücudun içerisinde bir yuvarlak döngü halinde bu oluyor. Bir madde gidiyor, savaşını yapıyor, geri geliyor. Silah doldurma gibi tekrar redükte oluyor, şarj oluyor, tekrar gidiyor. Bu böyle dönüyor. Ama işte gelen ajanın çokluğu, başka hastalıklar ve yaşlanmanın kendisi bu döngüyü, tekrar silah doldurma mı diyeyim, tekrar redükte olabilme mi, o döngüyü azaltmış oluyor. Makrofaj, alveol ve virüse dönersek, burada bizim dikkatimizi çekmesi gereken şeyin şu olması gerekiyor. Buradaki en büyük redüktan aslında sülfür. S ve H ile yazılıyor, tamam mı? S ve H. Bu S ve H sülfür grubu bir sürü proteinin kenarında var. İşte bu detoksifiye eden maddelerin kenarında var vesaire. Bunun üstünden bir elektron savaşı oluyor. Zaten üzerinde bu S ve H'yi içeren maddelere tiyol bileşikleri deniyor. Tiyol havuzu dediğimiz şey o. Kaybetmememiz gereken şey o. Şimdi sülfürler bizim savaştan sonra geri şarj olabilmemiz için gerekli olduğuna göre çok basit olarak hop sülfürlü bileşik dediğimizde, sarımsak ye dediğimizde laf ola konuşmuş olmuyoruz. Brokoli ye dediğimizde laf ola konuşmuş olmuyoruz, değil mi? Yine hani bizim elektrona ihtiyacımız var dediğimizde 10 senedir tekrar ettiğim elektron yiyoruz, aramamız gereken şey elektron yiyecekte dediğimiz şey neydi? Bütün bitkiler doğal hallerinde olduğu sürece ve renkleri koyulaştıkça daha yüksek elektron dönörüdür. Bunları gövdeye aldığında ister sumak konuyla ilgilen, istersen işte ne bileyim pancar konuyla ilgilen, istersen nar yiyerek konuyla ilgilen, bütün bu koyu renkliler zaten sana elektron vererek o redüksiyonu sağlıyorlar. Bunu biz anlıyoruz zaten. Hani bunlar antioksidandır, temizlikte işe yarar kısmını anlıyoruz. Ama altını çizmek istediğim nokta SH, sülfür grubunun pek çok proteinin yapısında olduğu, özellikle de bizi detoksifiye eden, başta glutatyon olmak üzere, selenyum vesaire, bütün bu ana detoksifike edicilerin buna çok ihtiyaç duyduğu ve bunu kaybedip bunu kazanmak üstünden bir durum olduğu için bizim gerçekten de bu soğandı, işte sarımsaktı, dediğim gibi brokoliydi, yeşillerdi filan, bunları hiç küçümsemememiz lazım ve bol miktarda tüketmemiz lazım. Alveoler makrofajlar da olsa birinci hatta virüsle ilk savaşan bunlar. Sadece oksijen radikallerini değil, nitrojen radikallerini de kullanıyorlar. Çünkü onlar çok daha güçlü yani. Ve bunları yani bunların artığını, o sitokin fırtınasını sakinleştirebilmek için bunların tekrardan elektron bulmaları gerekiyor. Elektron bulmak her türlü sebze meyveyle olabildiği gibi aynı şekilde özellikle sülfür içerenlerle çok daha fazla bu redüksiyon oluyor, öyle söyleyeyim. Paslanma karşıtı hareket çok oluyor. Bu konu eksik bakılmış bir konu bence.
tiyol havuzuna ve sülfür desteğine biyokimyasal süreçte oldukça yakından bakmak lazım. Ben şeylere baktım. ARDS yani solunum yetmezliği sorununu çocuklarda, bebeklerde yaşıyorlar ya. Onlara baktım. Herkes bakabilir, açık bilgi. Orada mesela diyor ki solunum zorluğu olduğunda bu bebeklerde, çünkü sürfaktan denen bir tür deterjan olan ve oksijenin içeriye geçmesini sağlayan akışkan, kayganlaştırıcı yüzey üretimi az oluyor çocuklar erken doğduğu için. O yüzden de biz onlara sürfaktan verdiğimizde çocuklara ait solunum zorluğunu azaltmış oluyoruz. Şimdi normalde şimdiye kadar hiç sürfaktan kullanalım gibi bir tedavi yaklaşımı çıkmadı ama dünyadaki bütün doktorlar buna kafayı yorduğuna göre, araştırmacılar, eğer kıymeti olsaydı herhalde çıkardı. Bilemiyorum ama şöyle de bağlayabiliriz konuyu. Sürfaktanı üreten bu alveolciklerdeki hücreler, onlara tipik alveolar hücreler deniyor. Sürfaktanı ürettikleri kadar bu bahsettiğim sitokinleri de ve işte serbest radikalleri falan üreten sistemin içinde de varlar. Yani bir tarafa gidince öbür taraftaki üretimleri azalmış olabilir mi? Soru işareti, bunu koyalım. Yine bu çocuk solunum zorluğunda nitrik oksit solutmuşlar onlara dışarıdan. Ama çalışmaların sonucu bir yere varmamış, bir yorum yok orada. Ama bunu da denemişler, kullanılmış. Ama bizim işimize ne gelecek? Yani evde otururken biz ne yapacağız? Dediğim gibi ne kadar çok içinde, yani bütün bitkiler evet ama yani hani vitamin C neyin içindeyse ona saldıracağız. İşte sülfür neyin içindeyse ona saldıracağız. Ne morsa ona saldıracağız. Ne çiğse ona saldıracağız. Ve bunların miktarlarını ne kadar arttırırsak o kadar çok güç kazanmış olacağız. Yani bir de tabii ki her videomuzda olduğu gibi özellikle bütün bağışıklığın da bir sistemi olduğunu, kronobiyolojik olduğunu, sirkadiyen olduğunu hatırlayarak lütfen olabiliyorsa erken güneşle beraber kalkıp ve vakitli saatte karanlıkta uyumak anlamlı. Tavsiye vermek oldukça riskli olduğu için bir hekim olarak ben hep kendi yaptığım diye yola çıkmak isterim. Ben şu dönemde 40 üzerindeki yaş grubu olarak, cümle öyle geçtiği için söylüyorum, kendim melatonin desteği alıyorum. Oradaki gece boyunca olan yenilenme gücümü arttırmak için, bu dönem için. Ama bu bir şey değil, medikal. Zaten bu videoların hiçbiri medikal tavsiye veya teşhis değildir, onu da söyleyelim. Ben burada kendi bilgimi size anlaşılabilir ve pratik olarak anlatmaya çalışıyorum. Ayrıntıya girmemin sebebi de hani sarımsak yiyin geçin desem olmayacak. Ama diyorum ki onun içindeki sülfür, SH grubu, bütün bu kıymetli diye konuştuğumuz selenyumlar, glutatyonlar, sisteinlerin zaten kuyruğunda olan bir şey. Ve onun üstünden de bir savaş var. Onu bulup kendimizi redüklememiz lazım yani. Tekrardan ne bileyim silahlarımızı temizlememiz, silmemiz lazım, öyle söyleyeyim. Onun için orada öyle bir savaş var. Onun için hani ayrıntıya da girmiş oluyorum. Bu video soğana sarımsağa bağlanmış olsa bile esasında umarım yine o stokin fırtınası denen şeyin gösterilen reaksiyonun arkasını toplamaktaki yetersizlik olduğunu, inflamatuar süreçten anti-inflamatuar sürece geçilememiş olmasını anlayabiliriz. Eğer yani eğer şey olursa, çok karışık olmazsa, organize edebilirsem, neden orada fibrozis oluyor, neden akciğer esnek süngerken kas katı taş gibi oluyor, o nasıl bir şey, moleküler işleyiş, onu da size daha sonra anlatmak isterim ama o günlere gelmeyeceğimizi, oralara hiç gitmeyeceğimizi varsayarak bu videodaki günlük pratikte uygulayacağımız önerileri bir kere daha söylemiş olduk ve altını çizmiş olduk.